Zenginler neden zengin, fakirler neden fakir? Bu iki grubu birbirinden ayıran özellikler ya da yapılan yanlışlar, doğrular neler? Siz de bunların cevabını bilmiyorsanız ya da merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda size zenginlerle fakirlerin kafa yapıları olarak nasıl ayrıştığını, zenginlerin neleri doğru yaptığını, fakirlerin neleri yanlış yaptığından bahsedeceğim. Aynı zamanda okuduğum bir kitaptan da güzel bir şekilde sizin için özet çıkaracağım. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Şimdi bahsettiğim kitap bu arkadaşlar. Secrets of Millionaire Mind. Yani milyoner bir zihnin, milyoner bir kafa yapısının arkadaşlar sırları neler, gizli kalmış yanları neler, bunu konu edilen bir kitap. Yani bunu arkadaşlar aynı zamanda Robert Kiyosaki de şöyle ayırıyor. Rich mindset, poor mindset. Yani fakir kafa yapısıyla zengin kafa yapısı. Ben videoda bunu uzatmamak için zenginler fakir olarak diyeceğim. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Bu videoda arkadaşlar sizin için zengin insanlar ve fakir insanlar, yani bu kafa yapıları arasındaki 16 tane farktan bahsedeceğim. Hızlı bahsedeceğim 16 farktan. Siz de tekrar videoyu izledikten sonra geri dönüp bakmak istersiniz diye aynı zamanda chapter'lara, yani kısımlara ayıracağım videoda. Bu da umuyorum sizin için, bu chapter'lar faydalı olacaktır. Birinci fark arkadaşlar, zengin insanlar büyük düşünüyor, fakir insanlar küçük düşünüyor. Peki bu ne demek hocam diyeceksiniz. Ya büyük düşünmek ne demek, küçük düşünmek ne demek? Şöyle düşünün arkadaşlar. Birisi işte bir domatesi başka bir markete daha ucuza bulmak için atıyorum yarım saat harcayıp, bir saat harcayıp farklı marketlere girip çıkıyorsa, Migros'ta mı daha ucuz, işte BİM'de mi daha ucuz, A101'de mi daha ucuz gibi dolaşıyorsa ve atıyorum ne kadar 10 lira daha düşüğe buluyor. Yani bir yerde domates 40 lira, bir yerde 30 lira. O zaman siz ne yapmış oluyorsunuz? Bu bir saatinizi 10 liraya değişmiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde yapıyorsanız küçük düşünen kısımdasınız. Çünkü saatinizi 10 liraya satmış oluyorsunuz. Aslında sizin saatinizin değeri 10 lira değil, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira olması lazım. Hedefimiz bu olması lazım yani. Saat başına elde ettiğimiz geliri arttırmak amacımız. Gidip domatesden, ekmekten daha ucuza nereden buluruz mantığı olmaması lazım. Çünkü genelde fakir kafa yapısına sahip insanlar bu şeyleri daha ucuza nasıl buluruz diye düşünürken kendi zamanlarını satarlar. Ama bizim amacımız zamanımızı minimum harcayarak maksimum geliri elde etmek olması lazım. İkinci fark arkadaşlar, ikinci nokta, zengin insanlar sonuç odaklı gelir isterler. Fakir insanlar ise çalıştıkları zaman karşılığı gelir kazanmak isterler. Peki bu ne demek? Zengin insanlar arkadaşlar bir şeyi ortaya çıkardıklarında bunun karşılığında bir ödeme yapılmasını, bunun karşılığında bir gelir elde etmek ister. Ama fakir insanlar çalıştığı saat başına, işte ben 100 saat çalıştım bu hafta, 80 saat çalıştım ya da işte mesaiye kaldım, oradan da bir saat ekstra var, onun da gelirini istiyorum diye düşünür. Böylece fakir kafa yapısında olan insanlar zaman karşılığında bir gelir yaratmak isterler. Ama şimdi düşünün, siz bir ürün üretiyorsunuz. Diyelim ki bilgisayar yapıyorsunuz. Bu bilgisayarı sattığınız insan sizin kaç saat bunun üzerine ulaştığınızı çok umursamaz. Önemli olan onun için sonuçta aldığı hizmet, sonuçta aldığı faydadır. Onun için zengin kafa yapısında olmak için biz de ortaya koyduğumuz ürünün, servisin kalitesine, karşıya nasıl değer kattığına odaklanmamız lazım. O ürünü biz bir saatte mi yapıyoruz, bir ayda mı yapıyoruz, bir yılda mı yapıyoruz? Müşterinin ya da işte ürünümüzü, hizmetimizi satın alan kişinin çok umurunda değil. Kafa yapımızı, bakış açımızı bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Sonuç odaklı gelir kazanmak, diğer tarafta da saat başı gelir kazanmak. Saat başı gelir kazanmakla hiçbir zaman zengin olamayız. Bir servet inşa edemeyiz. Üçüncü fark arkadaşlar, zengin kafa yapısıyla fakir kafa yapısı arasındaki. Zengin insanlar iki şeyi de elde etmek isterler. Fakir insanlar ise birinden birini seçmek zorunda olduğunu düşünürler. Bu ne demek? Fakir kafa yapısında olan insanlar nasıl düşünürler, nasıl yaklaşırlar? Derler ki ya kaynaklar sınırlı, işte ben birinden birini seçmem gerekiyor. Diğer yandan zengin kafa yapısında olan insanlar kaynaklar sınırsızdır. Ben bunu harcadıktan sonra ya da yaptıktan sonra yerine yenisi gelir. İşte bir açık büfede atıyorum peynir vardır. Peynirler bittikten sonra yeni peynirler gelir. Mantık budur aslında zengin kafa yapısında arkadaşlar. Biraz daha basitleştirmek gerekirse. Yani mesela başarılı bir kariyer mi, aileyle geçirilen zaman mı? Zengin kafa yapısında olan insanlar İkisini de ister. Ama fakir kafa yapısında olan insanlar der ki ben çok çalışsam ailemden feragat etmem gerekiyor ya da ailemle zaman geçirip iş hayatından feragat etmem gerekiyor gibi
kendilerini bir çıkmazda ikilemde bulurlar. Aslında ikisini de elde edebiliriz. Aslında bu fark bunu gösteriyor. Yani mesela derler ki para mı mutluluk mu? İkisini de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hem parayı hem mutluluğu, ikisinden birini seçmenize gerek yok. Derler ki birçok insan ya parası olan insan mutlu olmuyor. İşte parası olsa insan değişiyor. Daha da böyle gıcık, sinirli, işte kibirli bir insan haline dönüşüyor. Aslında arkadaşlar para sizi olduğunuz insanın daha fazlası yapar. Yani siz mesela cömert bir insansanız paranız olduğunda daha cömert olursunuz. İnsana yardım etmeyi seven bir insansanız paranız olduğunda daha çok insana daha farklı şekillerde yardım edersiniz. Ya da siz kibirli bir insansanız zaten paranız olduğunda siz daha kibirli olursunuz. Yani olmak istediğiniz kişiyi büyütür. Olmak istediğiniz kişiden değiştirmez siz aslında. Olmak istediğiniz kişinin daha fazlası yapar yani. Ne özelliğiniz varsa onu kat be kat arttırır. Dördüncü fark, zengin insanlar fırsatlara odaklanırken fakir insanlar engellere odaklanır. Hayatta gelen şeyleri fırsat olarak düşünmekle engel olarak düşünmek iki farklı, tamamen birbirine uzak arkadaşlar. İki farklı bakış açısı. Sizin önünüze gelen engellere fırsat olarak mı yaklaşacaksınız? Yoksa bu engel çok zor atlaması, ben bunu yapamam, edemem diye kendinizi aslında biraz geride mi tutacaksınız? Ve fakir kafa yapısında olan insanları çevrenizde de gözlemliyorsunuzdur. Bunlar her zaman şikayet ederler. Her zaman problemlere odaklanırlar. İşte evren beni şunu yapmak istemiyor. Benim zaten ailem fakir. Ondan dolayı yapamam. Ya işte kötü okullarda okudum. Ondan dolayı yapamam. Ben Türkiye'deyim. İşte ondan dolayı şöyle yapamam. Şöyle çalışsaydım, şöyle bir okula gitseydim daha iyi olurdu gibi sürekli size bahane ve problemlerle gelirler. Bu insanlar fakir kafa yapısına sahip olan insanlardır. Diğer tarafta zengin insanlar da her an fırsatlara odaklanırlar. Bir problem varsa o problemi nasıl fırsata çeviririm, bu problemi nasıl aşarım ya da başkalarının problemlerine nasıl fırsat yaratırım gibi düşünürler ve bunlardan korkmazlar. Ve fakir kafa yapısında olan insanlar bu engellere odaklanırken aynı zamanda biraz da korkarlar. Derler ki ay nasıl yapacağım ben bunu, işte şöyle olursa böyle olursa toplum ne der, başarısız olursam işte burada şey yaparsam moralim bozulur, toparlanamam gibi korku ve endişeye odaklanırlar. Zengin insanlar da bunlar olmasına rağmen bunlara odaklanmadan fırsata doğru ilerlerler. Beşinci fark ise zengin insanlar başarılı insanlara, fakir insanlar ise başarısız negatif insanlara kendilerini daha yakın hissederler. Kendilerini onlarla bir eş tutarlar aslında arkadaşlar. Eğer siz zengin kafa yapısında olan insanlardan biriyseniz ya da olmak istiyorsanız o zaman kendiniz gibi başarılı olan ya da başarılı olmak isteyen insanlarla, zengin kafa yapısına sahip olan insanlarla birlikte olmanız lazım. Diyebilirsiniz ya benim çevremde hiç böyle insan yok, nasıl yapacağız? O da zor değil arkadaşlar. YouTube'da, podcastlerde, işte konuşmalarda, konferanslarda birçok zengin kafa yapısında olan insanlar var. Eğer siz de böyle bir şey yapmak istiyorsanız bu insanların podcastlerini, YouTube'larını, işte konferanslarını dinleyip onlara yakın durabilirsiniz bu şekilde. İlla arkadaş çevrenizde olmasına gerek yok. Tabii ki olursa bu bir artı ama illa yok diye de hiçbir türlü başarılı insanların yakında olup onların bilgisini anlayıp, onların hayat görüşünü anlayıp, onların düşünme şeklini anlayıp, değer verdiği şeyleri görüp görmemek de size kalmışken, yani bu imkansız değil. Günümüzde birçok şey yapılabiliyor. Mesela şey diyebilirsiniz ya ben YouTube'da işte bir kanal açmak istiyorum. Bu konuda neler yapabilirim? Beğendiğiniz kanallar varsa mesela bu kanalı beğeniyorsanız, Finansal Gücünüz kanalını, buna bakabilirsiniz. Ya da işte başka kanallar varsa onlara bakabilirsiniz ve bu insanlar ortak neyi yapıyor başarılı gördüğünüz kanallarda. Siz de onlardan öğrenip kendiniz bir YouTube kanalı açıp bu konuda başlayabilirsiniz. Yani YouTube kanalı açmak bir örnek arkadaşlar. Bunu biraz daha böyle somut bir örnek olsun diye size anlatıyorum. Başka iş konularında da aynısını yapabilirsiniz. Başarılı gördüğünüz kişiler neyi doğru yapıyor? Siz de bunları nasıl yapabilirsiniz? Sonuçta esinlenseniz bile sizin anlatımınız, YouTube kanalı için söylüyorum, anlatımınız, işte yorumunuz benimkinden ya da başkalarından çok farklı olacaktır. O nedenle her zaman başarılı olan insanların ortak olarak neleri doğru yaptığını, neleri iyi yaptığını görüp siz de onları kendiniz için edinebilirsiniz. Altıncı fark arkadaşlar, zengin insanlar ne istediklerini bilirler ve bu yolda kararlıdırlar. Fakat fakir insanlar sadece zengin olmak isterler. Bu çok önemli bir ayrım arkadaşlar. Çünkü siz ne istediğinizi bilmezseniz o zaman ne elde edeceğiniz de biraz daha arkadaşlar kaderinize kalmış diyebiliriz yani. Yolda şansınıza, kimlerle karşılaştığınıza biraz daha şans faktörü işin içine girebilir. Yani siz şöyle düşünün, biraz daha somut bir örnek olsun. Mesela pastaneye gidiyorsunuz, ekmek istiyorsunuz. Buğday ekmeği var, işte beyaz ekmek var, ne bileyim kepek ekmeği var, cevizli ekmek var, zeytinli ekmek var, çikolatalı ekmek var. Şimdi ne istediğini bilmezseniz size ne verecek? Rastgele orada eline geçen bir ekmeği verecek size. Ama zengin kafa yapısındaysanız ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki ben işte zeytinli kepek ekmeği istiyorum. O zaman size çıkarıp zeytinli kepek ekmeğini verecek pastanede çalışan kişi. Yani siz sadece ben zengin olmak istiyorum. Okey, nasıl olacaksın? Ya bilmiyorum, nasıl olsa olsun zengin olmak istiyorum derseniz zengin olamazsınız. Ama siz derseniz ki ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hayata böyle bir artı katmak istiyorum. O nedenle işte hedefim de şu derseniz o zaman
zengin olmanız daha olası. Ne istediğinizi bilmeniz önemli ve bunu kendinize ve çevrenizdeki söylemeniz önemli. Mesela arkadaşlar benim için ne istiyorum, işte benim hayattaki amacım ne diye sorarsanız, benim hayattaki amacım arkadaşlar bir kere insanları finansal özgür yapmak ya da bu yolda yardım edebilmek. Bunun için ne yapıyorum işte? Çeşitli sosyal mecralardan, işte Twitter olsun, YouTube olsun, size bilgilendirici videolarla tecrübelerimi, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum ki en azından bir nebze de olsa size yardım dokunsun. Siz de günümüzde bu istemediğiniz işlerden, bu kapitalizmin tüketim çılgınlığından kurtarıp biraz daha erken emekli yapmak ya da istediğiniz işlerde çalışmanızı sağlamak ya da istediğiniz kadar çalışıp işte istediğiniz zaman uyanıp işe gitmenizi sağlamak aslında amacım. Benim hedefim de bu arkadaşlar. Bunu yapmak, sizin hayatınıza dokunmak, aynı zamanda kendim için de dediğim gibi istediğim işte çalışmak, istediğim kadar çalışmak, istediğim zaman istediğim şeyi yapabilmek arkadaşlar. Böyle özetleyebiliriz. Siz de kendi istediğinizi bu şekilde kalem kağıt alıp yazabilirsiniz. 7. fark, zengin insanlar kendi fikirlerini, kendi özelliklerini anlatmayı, bir bakıma pazarlamayı severler. Fakir kafa yapısında olan insanlar ise bunun, kendini anlatmanın, kendi özelliklerini anlatmanın negatif bir şey olduğunu düşünürler. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu aslında kendi kültürümüzle çok uyumlu bir şeydir aslında. Ondan biraz daha üzerine çalışmamız gereken bir şey. Şimdi diyelim ki siz bir doktorsunuz. Ekstrem bir örnek veriyorum ve bir aşı buldunuz. Şimdi insana gidip bu aşıyı işte şöyle aşı buldum, seni şundan kurtaracak ya da şöyle bir ilaç buldum ya da böyle tedavi buldum demektense kendinize saklasanız o zaman insanlara yardım etmemiş oluyorsunuz. Şimdi sizin belki hayatta olan bakış açınız, işte farklı bir şeyiniz. İşte önden YouTube kanalı örneğini verdik. Diyelim ki siz hayata çok farklı bakış açısı getirebiliyorsunuz ya da çok güzel müzik çalmayı öğretebiliyorsunuz. Bir enstrüman çalmayı öğretebiliyorsunuz insanlara. Bunu anlatmazsanız insana yardım etmemiş oluyorsunuz. O nedenle kendi fikirlerimizi, kendi özelliklerimizi anlatmak, bir bakıma insanlara pazarlamak aslında hiç de kötü bir şey değil. Eğer anlatmazsanız, bunu negatif bir şey olduğunu düşünürseniz fırsatlar sizi bulmaz. Siz insanlara yardım edemezsiniz. Yardım edebildiğiniz için de bir değer yaratamazsınız. Ve karşılığında belli bir, belki zengin olacaksınız. Belki biri keşfedecek sizi. Bundan uzak kalırsınız. Ben ne yapıyorum mesela? Kendi iyi bildiğimi düşündüğüm şeyi, kendi fikirlerimi bu kanalda sizlerle paylaşıyorum ki sizin hayatınıza dokunup finansal özgürlük yolunda bir nebze de olsa katkım olsun. 8. fark arkadaşlar, zengin insanlar hayatım benim elimde diye düşünür. Fakir insanlar ise her şey kader. Çizilmiş hayatı yaşıyorum. Benim elimden bir şey gelmez. Benim katkım olmaz. Hayat böyle. Ben şanssızım. Bu şekilde bir kafa yapısındalardır. Mesela ne yapar arkadaşlar fakir kafa yapısında olan insanlar? İşte ben kötü okullara gittim. Benim ailem varlıklı değildi. O nedenle bu şekilde hayatımı geçireceğim. Ben başaramam, ben yapamam gibi hep hayatı suçluyor. Hep olmuş şeyleri, elinde olmayan şeyleri suçluyor arkadaşlar. Ama zengin kafa yapısında olan insanlar her zaman der ki hayatım benim elimde. İşte gerekirse gerekli yerlerde insanlarla tanışırım. Elimden gelen çabayı sarf ederim. Daha sonrası evrene, Allah'a neyse ona kalmış. Bu şekilde düşünürler. Yani her zaman elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha sonra şansa, tanıdıklarımıza, Allah'a neye inanıyorsak, enerjiye, buna, evrene, buna bırakmamız lazım. Zengin kafa yapısında olan insanlar şikayet etmezler. Fokuslarını, yani odaklarını nasıl hayatlarını değiştirebilir, geliştirebilir ve hedeflerine doğru ilerleyebilir diye düşünürler. Fakir kafa yapısında olan insanlar da ne yaparlar? Şikayet ederler. Hükümeti, aileyi ve çevredeki düzeni suçlarlar. 9. fark arkadaşlar, zengin insanlar paralarını iyi yönetirler. Fakir insanlar ise kötü yönetirler. Fakir kafa yapısındaki insanlar der ki para konuşmak kötüdür, maddiyat konuşmak kötüdür falan. Tamam, dışarıya gidip de şu kadar param var, şunu içiyorum, bunu yiyorum demek tamam mantıklı değil. Ama kendi içimizde paranın bizim için ne kadar önemli olduğunu, hayatımızı idame ettirmek için nasıl bir araç olduğunu, amaç değil dikkat ederseniz araç olduğunu bilmemiz, çocuklarımıza kendimizi öğretmemiz önemli. Zengin insanlar paralarını nasıl yöneteceklerini çok iyi bilirler. Çocuklarına bunları çok iyi anlatırlar ki ileride kötü bir duruma düşmesinler. Mevcuttaki servetlerini yok etmesinler. Ve diyebiliriz ya, parayı yönetmek neden bu kadar önemli? Arkadaşlar birçoğumuz her gün 8-5 bu parayı kazanmak için çalışıyoruz. Ve bu parayı bu kadar zaman harcayıp kazandığımız parayı da düzgün yönetebilmemiz lazım ki bu para çerçöp olmasın. Parayı arkadaşlar kazanmak çok önemli. Kazandığınız parayı biriktirmek önemli. Biriktirdiğiniz parayı doğru yatırımlarla büyütmek çok önemli. Bu üçünü de çok iyi yapmamız gerekiyor. Hele günümüz konjektüründe. Ve birçok insan diyor ki işte benim şu an param yok, onun için parayı nasıl yöneteceğimi bilmeme gerek yok. Ya da finans çok karışık falan. Arkadaşlar bir servet elde etmeniz için ilk başta parayı nasıl yöneteceğinizi bilmeniz lazım. Yani bugünden başlamanız lazım parayı yönetmeye. Ki paranız büyüsün, servet haline gelsin. Şöyle kitapta bir şeyden bahsediyor. %10'unu yatırıma ayırmanız lazım her ayki gelirinizin. %10'unu zevk içeren şeylere, işte oyunmuş, başka zevklermiş, işte restorana gitmek falan filan. %10'u eğitim, %5'i insanlara yardım etme amaçlı, %55'i de barınma, yiyecek, içecek gibi ana ihtiyaçlara ayırmanız lazım diyor. Buradaki oyun kısmına, play yazan kısımda %10'a ayırması enteresan geldi. Diyor ki eğer bu kadar çok katı yaşarsanız, işte hiç kendinize bir zevk ayırmazsanız, zevk için harcayabilecek para, o zaman bu sistem sürdürülebilir olmaz, bir yerde patlar, yatırımlarınızı da yapmazsınız, yatırdığınız miktarda gidip harcarsınız. Onun için %10'unu maaşınızın yatırırken %10'unu mutlaka zevkiniz için ayırmak
mantıklı olur diyor. 10. fark, zengin insanlar sahip oldukları problemlerden büyüktür. Fakir insanlar ise sahip oldukları problemler altında ezilirler. Zengin kafa yapısındaki insanlar şunu düşünür. Problem ne kadar büyükse ben onu yaparım ve onun karşında bir başarı hissi hissederim ve gitgide sorumluluğum büyür. İşte çözdüğüm problemlerden sonra kendime olan güvenim artar. Fakir insanlar ise kendileri sahip oldukları durumları bazıları problem haline getirir. Küçük durumları büyütürler ve bunların altında ezilip kendine olan güvenlerini kaybederler ve herhangi bir hayatta aksiyon almazlar ve bu şekilde eriyip giden bir hayata sahip olurlar. 11. fark, zengin insanlar para kazanmak için, fakir insanlar ise para kaybetmemek için plan yaparlar, yatırım yaparlar. Bu çok önemli. Şimdi bir yerde risk almazsanız, bir yerde korku sizi yönetirse o zaman ne yaparsınız? Para kaybetmemeye çalışırsınız. O zaman da servet inşa edemezsiniz. Ama para kazanmak için hamle yaparsanız, biraz da atak oynarsınız yani futbol deyimiyle, o zaman kazanma şansınız daha fazla olur. Şimdi futbolda düşünün arkadaşlar. Bir takım sürekli defans yapıyor. Onun gol atma şansı çok daha az. Ama bir takım sürekli atak yapıyor. Diyor ki atak aynı zamanda en iyi savunmadır. O zaman o takımın başarılı olması, gol atması daha olası. Bu şekilde basit olarak futboldan bir analoji yapalım. 12. fark, zengin insanlar para onlar için çalışsın ister. Fakir insanlar ise para için çalışır. Bu ne demek şimdi diye biz hocam hepimiz para için çalışmıyor muyuz? Hayır, bu şekilde değil aslında. Fakir insanlar para kazanmak için çalışır. Fakir kafa yapısında olan insanlar yani. Zengin kafa yapısında olan insanlar da kazandıkları paranın onlar için çalışmasını ister. Ne yapar? Ev alır, kira geliri yaratır. Ne yapar? Eurobond alır, döviz bazlı pasif gelir yaratır. Yani bu pasif gelir yaratma, paranın çoğalması, paranın sizler için, paranın siz uyurken de çalışıyor olması, bunlar zengin kafa yapısının emareleri, işaretleri. Ne demiş Warren Buffett? Eğer uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız ömrünüz boyunca çalışmak zorunda kalırsınız. Onun için hayatımızda hep şunu düşüneceğiz. Kazandığımız para nasıl bizim için para kazanır, bize para getirir, pozitif para akışı yaratır. İşte dediğim gibi faize parayı koyabilirsiniz, Eurobond'a koyabilirsiniz. Hissine de temettü vermesi bir pasif gelirdir. Ev alıp kira kazanmak bir pasif gelir gibi birçok pasif gelir yöntemi var. Finansal özgürlükte biraz boşluğa bakmamız lazım. Yani bizim şu an giderlerimiz ne kadar? 1000 lira diyelim. Ben bu 1000 lirayı nasıl pasif olarak yaratırım ki? Nasıl pasif olarak yatırımlardan elde ederim ki? Bir daha çalışmak zorunda kalmayayım ya da istediğim işte çalışayım ya da istediğim kişilerle çalışayım, istediğim zaman çalışayım. Bu çok önemli. Finansal özgürlük arkadaşlar kafa yapımız olması lazım. İlk başta biz zengin olacağız değil, finansal özgür olalım. Daha sonra finansal özgür olduktan sonra zenginlik ikinci aşama. Birçok insana göre aslında finansal özgür olmak bir bakıma zenginliktir. Zenginlik dediğimiz şeyi biraz da tanımlamamız gerekiyor. Zenginlik istediğimiz zaman, istediğimiz kişiyle, ailemizle, istediğimiz şekilde zaman geçirme güzelliğidir, olanağıdır aslında. Benim düşüncem bu şekilde. Siz nasıl düşünüyorsunuz finansal özgürlüğü, zenginliği? Yoruma bırakın, mutlaka okuyacağım arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Siz zenginlik ve finansal özgürlük kavramlarını kendi hayatınızda nasıl düşünüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Yoruma dediğim gibi bırakabilirsiniz. 13. fark zengin kafa yapısıyla fakir kafa yapısı arasında. Zengin insanlar net servetlerine odaklanırlar. Fakir insanlar ise aylık maaşlarına odaklanırlar. Birçok insan der ki ya aylık kaç para kazanıyorsun? Bu kadar. Ne kadar zenginsin, ne kadar çok para kazanıyorsun. Aslında olay bu değil. Bizim aslında servete odaklanmamız gerekiyor. Kaç paramız var? Yani servetimiz nedir net olarak? Neden net diyorum? Bunu net servete hesaplamanın yolu çok kolay. Sahip olduğunuz asetler, yani para, ev, emlak neyse, eksi borçlarınız size net servetinizi verir. Bu önemli olan nokta budur. Yani aylık ne kadar maaş kazandınız, kaç para kazandınız çok da önemli değil. Önemli olan net servettir. Zengin insanlar net servetlerine odaklanırken fakir insanlar aylık maaşlara odaklanırlar. 4. fark, zengin insanlar korkularına rağmen harekete geçerler. Fakir insanlar ise korkularının onları durdurmasına engel olamaz. Korkuyu düşünmek, korkuya odaklanmak, işte dünya batarsa, işte piyasa çökerse, işte ben işsiz kalırsam, şöyle olursa böyle olursa gibi şeylerle hayat geçmez arkadaşlar. Böylece daha defansif bir insan olursunuz. Defansif bir insan olursanız işte parayı korumak amaçlı gidersiniz. Gidip de risk alıp paranızı büyütme yoluna gidemezsiniz. Çünkü neden? Sizin duygularınız sizin düşüncelerinizi etkiler. Düşünceleriniz de harekete geçip geçmemenizi etkiler. Bundan dolayı ilk başta duygularımız bizim pozitif olup korkulardan arınması lazım. Ya da korkularımızın varlığını bilip gene de kendimize güvenimiz, kendi fikrimize, stratejimize güvenimiz olması lazım ki düşüncelerimize yansısın. Daha sonra bu düşüncelerimiz de aksiyona, yani bu düşüncelerimiz de harekete geçsin, harekete yansısın ki böylece biz de iş kuracaksak başarılı olalım, yatırım yapacaksak başarılı olalım, işte birileriyle partnerlik yapacaksak başarılı olalım. Her zaman pozitif düşünüp korku, endişe, riskler bunları bilelim, bunlara göre planlarımızı da yapalım. Yoksa korku, endişe arasında sıkışıp kalırız ve hiç harekete geçemeyiz. Bu da bizim zengin kafa yapısındaki bir kişi olmamızı etkiler. Eğer korkularımıza rağmen harekete geçmezsek o zaman ne olmuş oluyor? Konfor alanımızda kalmış oluyoruz. Konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor ki zengin kafa yapısındaki insanlardan biri olalım. Şöyle güzel bir söz var kitapta aynı zamanda. Eğer konfor alanınızdan çıkamazsınız,
hayatınız boyunca konforsuz bir hayat yaşarsınız. Bunu oldukça beğendim arkadaşlar. Bu farkı da bu şekilde özetleyelim. 15. fark, zengin insanlar her zaman öğrenmeye açıktır. Fakir insanlar ise her şeyi bildiklerini düşünürler. Ben burada arkadaşlar zengin fakir diyorum ama dediğim şey kafa yapısı. Kısa olsun diye söylüyorum videonun başında söylediğim gibi. Zengin kafa yapısındaki olan insanlar, fakir kafa yapısında olan insanlar. Bunu da bu şekilde bahsetmek istedim. Zengin insanlar kendileri bir şey çok iyi bilse bile her zaman biri bir şey söylediğinde acaba mı derler, doğru mu biliyorum, benden daha iyi bilen biri var mı acaba? Akıl akıldan üstündür, onun da fikrini alayım, işte şunu da fikrini alayım. Etkilenmek için değil ama bir harmanlayıp kendi bildiği gerçekten güncel mi, doğru mu diye bakmak için. Fakir kafa yapısında olan insanlar ise bilmeseler bile her şeyi en iyi onların bildiğini düşünürler. Öğrenmeye açık değillerdir çünkü öğrenmek zordur, üşenirler. Bu da onların aslında hayattaki başarısını, mutluluğunu, huzurunu etkileyen bir faktördür. 16. ve son fark, zengin insanlar diğer zengin ve başarılı insanlara özenip esinlenirler. Fakir insanlar ise diğer zengin ve başarılı insanlara kızgınlık, kıskançlık hissederler. Yani çevrenizde de vardır, mahallenizde, işte ailenizin arkadaşlarında, kendi arkadaş grubunuzda. Zengin insanlara işte bu haram yoldan kazandı, şöyle oldu, bu nereden paranın geldiği belli değil gibi şeyler yaparlar. Gidip de bu insan gerçekten hayat hikayesi nedir, anlayalım, öğrenelim diye düşünmezler. Ama genelde araştırdığınızda birçok insan gerçekten zorluk çekmiştir, gerçekten riskler almıştır. Gidip arabada uyumuştur, arkadaşının bir evinde uyumuştur, bir işi kurana kadar, işte bir şeyi başlatana kadar. Siz en son başardığı, bütün bu zorlukların üstesinden geldiği kısmı görürsünüz. Ama dediğim gibi birçok insan biraz daha arkadaşlar çamur atalım, izi kalsın. İşte bu nasıl yaptı ki? Biraz daha başarısını küçültme, bu kazandığı para nereden geliyor ki gibi sorularla aşağılamaya, küçültmeye çalışırlar. Ama zengin kafa yapısındaki insanlar başarılı ve zengin diğer insanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışırlar. Herkesten bir şey öğrensek arkadaşlar inanılmaz hayatımız değişir. Bu videoda neler yaptık? Finansal özgürlük için fakir kafa yapısındaki olan insanlarla zengin kafa yapısındaki olan insanlar arasındaki 16 özelliği hızlıca değerlendirdik. Siz de bu videonun yararlı olacağını düşündüğünüz insanlara, bu zengin kafa yapısında ya da fakir kafa yapısında olan arkadaşlarınız varsa, eşiniz dostunuza onlara o videoyu gönderin. Onlar da izleyip kendi hayatlarından çıkarım yapsınlar. Dediğim gibi videonun yorumlarında sizden de yorumlar, fikirlerinizi bekliyorum. Hepsini teker teker okuyup cevap veriyorum arkadaşlar. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umuyorum finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştığınız bir video olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olabilirsiniz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.